Hıçkırık, hormonlar, tıp, bu gibi konularda doğruyu yanlıştan nasıl ayırıyor hiç düşündünüz mü? Gelin bu karmaşık görünen konuları birlikte adım adım aydınlatalım. Hoş geldiniz. Hadi hepimizin bildiği o sinir bozucu durumla başlayalım. Hani o bir türlü geçmek bilmeyen inatçı hıçkırık nöbetleri var ya, eminim herkesin kesin çözüm dediği bir yöntemi vardır. Evet, herkesin kendine göre bir totemi, bir yöntemi var, değil mi? İşte nefesini tutanlar, aniden korkutulanlar. Peki bu yöntemler gerçekten işe yarıyor mu? Daha da önemlisi, bilim bu garip bedensel refleks hakkında ne diyor? Aslında uzmanlara göre mekanizma çok basit. Hani şu nefes alıp vermemizi sağlayan göğüs kafesimizin altındaki diyafram kası var ya, işte o kas bir anlığına istemsizce kasılıyor, bir nevi spazm geçiriyor. O meşhur hık sesi de tam o anda ses tellerimizin aniden kapanmasıyla çıkıyor. Olay aslında bu kadar. Peki o kadar efsane varken işin aslı ne? Bakın, nörologlar diyor ki bilimsel olarak işe yaradığı kanıtlanmış tek bir mantık var. Kandaki karbondioksit seviyesini arttırmak. Neden mi? Çünkü artan karbondioksit o spazmı durdurmak için beynimize bir sinyal gönderiyor. Hani filmlerde gördüğümüz o kese kağıdına nefes alıp verme sahnesi var ya, işte onun sırrı da tam olarak bu. Ama durun, burada çok ama çok önemli bir nokta var. Hıçkırık genelde gelip geçici ve zararsız bir şey, evet. Ama eğer inatçı bir şekilde devam ediyorsa, hele bir de yanında kilo kaybı ya da yutkunma zorluğu gibi belirtiler varsa, bu durumu kesinlikle hafife almamak lazım. Çünkü bazen vücudumuz hıçkırığı çok daha ciddi bir sorunun habercisi olarak kullanıyor olabilir. İşte bakın, bu basit hıçkırık meselesi bile aslında bizi çok daha büyük, çok daha temel bir soruya getiriyor. Doktorlar sadece hıçkırık için değil, A'dan Z'ye tüm hastalıklar için doğruyu yanlıştan, gerçeği efsaneden nasıl ayırıyor? İşte şimdi konunun tam kalbine iniyoruz. Gelin bu sürece yakından bakalım. Bir doktorun zihnini düşünün. Her gün hayat kurtaran kararlar vermek zorundalar ve bunu yaparken aslında potansiyel düşünce hatalarıyla dolu bir mayın tarlasında yürüyorlar. Her adımda dikkatli olmak zorundalar. Bu mayınlardan ilki bias dediğimiz şey. Yani bilişsel yanlılık. Bu ne demek? Beynimizin temelde kestirme yolları sevmesi demek. Bazen bu işe yarar ama tıpta çok tehlikeli olabilir. Mesela bir grip salgınının tam ortasındasınız. Öksürerek gelen her hastaya içgüdüsel olarak bu kesin grip deme eğiliminde olursunuz. İşte bu yanlılık altta yatan çok daha ciddi bir zatürreyi veya başka bir hastalığı gözden kaçırmanıza neden olabilir. Bir diğer büyük tuzak ise karıştırıcı faktörler. Bunlar, olaylar arasında aslında olmayan bağlantılar kurmamıza neden olan gizli kahramanlar veya kötü adamlar. Şöyle düşünün, bir araştırma çıkıyor ve kahve içenler daha uzun yaşıyor diyor. Herkes kahveye koşuyor. Ama durun bir dakika, belki de işin sırrı kahvede değil. Belki de kahve içen insanlar aynı zamanda daha çok spor yapıyor, daha sağlıklı besleniyor. İşte bu durumda spor ve beslenme karıştırıcı faktör oluyor ve bizi yanlış sonuca götürebiliyor. Aslında tüm bu anlattıklarımız zihnimizin iki farklı modda çalıştığını gösteriyor. Buna ikili süreç teorisi deniyor. Bir yanda tip 1 düşünce var. Hızlı, refleksif, içgüdüsel. Hani acil serviste saniyeler içinde karar vermek gereken durumlar için harika. Ama aynı zamanda hatalara ve o konuştuğumuz yanlılıklara çok açık. Diğer yanda ise tip 2 düşünce var. Yavaş, analitik, delillere dayalı. Her şeyi tartar, ölçer, biçer. İşte iyi bir doktoru iyi yapan şey, bu iki düşünce sistemi arasında ne zaman ve nasıl geçiş yapacağını bilmesidir. Peki, bu kadar teori yeter. Bu analitik, kanıta dayalı düşünce tarzı pratikte nasıl sonuçlar doğurdu? Gelin şimdi sizi tıbbın en büyük, en ilham verici zaferlerinden birine götüreyim. Milyonlarca hayatı kurtaran bir hikayeye. Hikayemiz bizi hormonların gizemli dünyasına, yani endokrinoloji bilimine götürüyor ve bu hikayenin merkezinde de tıp tarihini değiştiren o dramatik keşif var, insülin. Ama insüline gelmeden önce şunu anlamak lazım. Vücudumuzdaki bu kimyasal habercileri, yani hormonları anlamamız hiç de kolay olmadı. Bu aslında 3 büyük aşamadan geçen uzun ve zorlu bir yolculuktu. Önce yüzyıllar boyunca bu bezlerin ne işe yaradığını anlamaya çalıştık. Sonra iç salgı ve hormon kavramlarını geliştirdik ve nihayet bu hormonları izole edip tedaviler geliştirebildiğimiz bugünkü noktaya geldik. Şimdi zamanda geriye 1922'den öncesine gidelim. O yıllarda bir çocuğa tip 1 diyabet teşhisi konması ne yazık ki bir ölüm fermanından farksızdı.
elde hiçbir tedavi yoktu, hiçbir umut yoktu ve sonu her zaman kaçınılmazdı. İşte insülinin keşfi tam da bu karanlık tabloyu değiştirdi. Peki bu mucize nasıl gerçekleşti? Her şey Doktor Frederick Banting'in bir gece uykusu kaçtığında aklına gelen bir fikirle başladı. Bir teori geliştirdi, hemen asistanı Charles Best ile birlikte laboratuvara kapandı ve köpekler üzerinde deneyler yapmaya başladılar. Başarılı oldular ama elde ettikleri madde insanlar için yeterince saf değildi. İşte o noktada ekibe biyokimyacı James Collip dahil oldu ve özütü saflaştırmayı başardı. Ve nihayet o an geldi. 1922 yılında diyabetten ölmek üzere olan 14 yaşındaki Leonard Thompson'a bu yeni saflaştırılmış özütü yani insülini verdiler ve çocuk hayata döndü. Bu bir mucizeydi. Düşünebiliyor musunuz? Gecenin bir yarısı akla gelen bir fikirden Nobel ödülü kazanan ve milyonlarca insanın hayatını kurtaran bir tedaviye sadece 2 yılda ulaştılar. İşte bu, o bahsettiğimiz sistematik, kanıta dayalı bilimsel yaklaşımın en somut, en parlak zaferlerinden biridir. Tamam, bu hikaye yaklaşık bir asır öncesine ait. Peki günümüzde ne oluyor? Bu kanıt arayışı tıbbın daha yeni, daha tartışmalı alanlarında nasıl devam ediyor? Mesela müzik terapisini ele alalım. Müzik ruhun gıdasıdır deriz hep. Peki müzik aynı zamanda bir ilaç olabilir mi? İşte bu büyük potansiyeli olan ama aynı zamanda etrafında çok fazla efsanenin dolaştığı bir alan. Bilimsel merceğimizi şimdi bu konuya çevirelim. Uzmanlar bu konuda çok net bir uyarı yapıyor. Diyorlar ki, evet, müziğin potansiyeli çok büyük ama profesyonel, bilimsel temellere dayanan müzik terapisiyle sadece hobi olarak iyi geliyor diye müzik dinlemeyi birbirine karıştırmamak lazım. Aksi halde bu değerli alan amatör heveslerle boşa harcanabilir. Çünkü bilimsel kanıtlar ortada. Müziğin öyle soyut, ruhsal falan değil, doğrudan ölçülebilir, somut etkileri var. Kalp atış hızımızdan, beyin dalgalarımıza, psikolojimize kadar vücudumuzda elle tutulur değişikliklere yol açtığını biliyoruz. Ve işte geldik en kritik noktaya. Unutmayın, müzik terapisi mevcut tıbbi tedavilerin yerini alacak bir alternatif değil, hayır, o bu tedavileri destekleyen, onların etkinliğini arttıran, tamamlayıcı, güçlü bir araç. İkisi bir arada olduğunda anlamlı. Bakın yolculuğumuz nereden nereye geldi? Basit bir hıçkırıkla başladık. Hormonların dramatik keşfine, oradan da müziğin gücüne uzandık. Bu kadar farklı konuda hep aynı ortak noktayı gördük. Gerçeğe ulaşmak için izlenen belirli bir yol. Yani bilimsel bir yaklaşım. Peki nedir bu yaklaşım? Aslında 6 basit adıma indirgeyebiliriz. Her şey hastayı dikkatle dinlemekle, yani veri toplamakla başlar. Sonra muayene gelir, elle tutulur kanıtları toplarsınız. 3. adımda o konuştuğumuz bias tuzağına düşmeden birden fazla olası teşhis yani hipotez üretirsiniz. 4. adımda testlerle bu hipotezleri sınarsınız. 5. adımda tüm risk ve faydaları anlatarak bir tedavi önerirsiniz. Ve son olarak 6. adımda tüm süreci gözden geçirir, öğrendiklerinizi paylaşırsınız. İşte tıbbın gerçeği bulma haritası bu kadar net. Gördüğünüz gibi bu sistematik düşünme biçimi sadece doktorların işi değil. Her gün şuna iyi gelir, bunu sakın yapma gibi sayısız sağlık bilgisi bombardımanına tutulduğumuz bu dünyada hepimiz için bir nevi zihinsel bir kalkan bu. Bu araç artık sizin de elinizde. Bu da bizi son ve en önemli soruya getiriyor. Bu bakış açısıyla sizin duyduğunuzda acaba gerçekten öyle mi diye sorgulayacağınız ilk sağlık gerçeği ne olacak?